Herkese merhaba. Hani hepimizin bildiği o içimize çektiğimizde bize huzur veren bir koku var ya. Evet, yağmurdan sonra topraktan yükselen o eşsiz kokudan bahsediyorum. İşte bugün hepimizin çok sevdiği bu kokunun arkasındaki inanılmaz bilime birlikte dalıyoruz. Yani eminim herkes tanıyordur bu kokuyu. Kuru bir günün ardından o ilk damlalar düşmeye başladığında havayı anında dolduran o taze, o canlı koku. Peki, bu koku tam olarak nereden geliyor? Yani sadece ıslak toprağın kokusu mu bu? Yoksa hikayenin çok daha derin, çok daha ilginç bir katmanı mı var? Gelin önce işin adını koyalım. Bilim dünyası bu kokuya petrikor diyor. Bu terim 1964 yılında Avusturyalı iki araştırmacı tarafından bulunmuş. Şöyle ki Yunanca'da taş anlamına gelen Petra ile Yunan mitolojisinde tanrıların damarlarında akan o ölümsüz sıvı anlamına gelen içör kelimelerini birleştirmişler. Yani kelimenin tam anlamıyla taşın kanı gibi bir şey. Bence inanılmaz şiirsel değil mi? Peki, bu şiirsel kokunun kimyasal mimarı kim? Hadi gelin şu sır perdesini aralayalım ve asıl sorumluyu bulalım. Ve işte karşınızda, geosmin. Toprağın o kendine has kokusundan sorumlu olan ana molekül tam olarak bu. Aslında geosmine pek de yabancı sayılmayız. Mesela pancarın o belirgin topraksı tadını veren de yine geosminin ta kendisi. Geosmini üreten bu minik işçilerse aktinomisetler olarak bilinen, özellikle de Streptomices cinsi bakteriler. Bu arkadaşlar toprakta yaşıyor ve geosmini metabolik faaliyetlerinin bir yan ürünü olarak üretiyorlar. Yani aslında o içimize çektiğimiz muhteşem koku, ayaklarımızın altındaki mikroskobik yaşamın bir atığı. Gerçekten çok tuhaf değil mi? Tamam, geosmin toprakta, bunu anladık ama nasıl oluyor da yağmur yağdığı anda bu koku anında burnumuza ulaşıyor? İşte bu gizemi çözmek için olayı biraz yavaşlatmamız hem de epey bir yavaşlatmamız gerekiyor. MIT'teki araştırmacılar yüksek hızlı kameralarla bu süreci saniye saniye kaydetmiş. Bakın ne oluyor. Bir yağmur damlası toprağa çarptığı an toprağın gözeneklerindeki havayı altına hapsediyor. Bu minicik hava kabarcıkları da hızla yağmur damlasının yüzeyine doğru fırlıyor ve yüzeye ulaştıklarında pıf patlıyorlar. Tıpkı gazlı bir içeceği açtığınızdaki o baloncuklar gibi. İşte o patlama anı. Asıl sihrin gerçekleştiği yer. Çünkü patlayan her bir kabarcık, aerosol dediğimiz minicik su ve toprak parçacıklarını havaya fışkırtıyor. Ve bu aerosoller de topraktaki geosmin moleküllerini yanlarına alıp bir nevi asansör görevi görerek rüzgarla birlikte doğruca burnumuza kadar taşıyor. O muhteşem koku aslında sayısız minik patlamanın bir sonucu. Kokunun havaya nasıl karıştığını artık biliyoruz. Ama şimdi daha da ilginç bir soru var. Bu bakteriler neden en başta geosmin üretiyor ki? Yani herhalde sırf bize güzel bir koku sunmak için değildir, değil mi? Bilim insanları bu soruyu cevaplamak için çok zekice bir deney tasarlamışlar. Protist geosmin sandviçi deneyi. Bu düzenekte geosmin üreten bakterilerle onlarla beslenen amip gibi tek hücreli avcıları yani protistleri birbirlerine dokunmadan ama aynı havayı paylaşacakları şekilde ayamışlar. Amaç şuydu, geosmin havadan yayılan bir sinyal olabilir mi? Ve bu deney harika bir şeyi ortaya koyuyor. Sonuçlar gerçekten inanılmazdı. Geosmin kokusunu alan uykudaki protistler çok daha hızlı bir şekilde uyanmış, bu da geosmini bir nevi uyanma alarmı ya da yağmur yağdı, hayat başladı sinyali olduğunu gösteriyor. Ama daha da şaşırtıcısı ne biliyor musunuz? Uyanan protistler geosmin üreten bakterileri yemekten kaçınmışlar. Yani geosmin aynı zamanda güçlü bir beni yeme sinyaliymiş. Yani özetle, geosmin, toprak altındaki mikroskobik dünyada inanılmaz karmaşık bir iletişim aracı. Bakteriler için hem "hey, koşullar harika, uyanın" demek, hem de "ama sakın bana yaklaşmayın" demek anlamına geliyor. Bu tam anlamıyla kimyasal bir savaş ve barış dili aslında. Peki iyi güzel de bu mikroskopik konuşmanın bizimle, insanlarla ne ilgisi var? Biz neden bu kokuyu bu kadar güçlü bir şekilde algılıyoruz ve neden bu kadar çok seviyoruz? İşte burası çok ilginç. İnsan burnu, geosmine karşı inanılmaz derecede hassas. Havadaki konsantrasyonu trilyonda 5 parçacık kadar düşük olsa bile kokusunu alabiliyoruz. Bu, köpek balıklarının sudaki kana olan hassasiyetinden bile daha fazla. Bu rakamı şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Bu tam tamına 200 tane olimpik yüzme havuzunu dolduran suya sadece bir çay kaşığı geozmin ekleyip yine de onun kokusunu alabilmek demek. Gerçekten de akıl almaz bir hassasiyet bu. Peki bu süper gücümüzün evrimsel bir açıklaması olabilir mi? Kesinlikle evet.
Atalarımız için yağmur hayatta kalmak demekti. Yağmur kokusu, suyun, canlanan bitkilerin ve dolayısıyla yaşamın habercisiydi. Bu kokuyu uzaktan alabilenler su kaynaklarını daha kolay bulup hayatta kalma şanslarını artırmış olabilirler. Belki de bu yüzden bu kokuya karşı içgüdüsel, derin bir sevgimiz var. Bu hikayenin günlük hayatımıza dokunan bir yönü daha var. Eğer musluk suyunuzda bazen böyle topraksı veya küflü bir tat fark ettiyseniz, bilin ki suçlu yine geosmin olabilir. Su kaynaklarındaki algler öldüğünde geosmin salarlar ve bu da suyumuzun tadını etkileyebilir. Ama hemen endişelenmeyin, bu durumun sağlığa hiçbir zararı yok. Şimdi bu slaytla ilgili gerçekten ilginç olan şey, çözümlerin ne kadar basit olduğu. Eğer suyunuzda bu tadı alırsanız yapabileceğiniz birkaç pratik şey var. Suyu iyice soğutmak, içine birkaç küp buz veya bir dilim limon atmak, geosminin yarattığı o topraksı tadı ve kokuyu büyük ölçüde azaltmaya yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi basit bir yağmur kokusunun hikayesi, burnumuza gelen hoş bir kokudan çok ama çok daha fazlası. Bu yaşamın, ölümün, iletişimin ve hayatta kalmanın mikroskobik bir destanı aslında. Ve bu da bize şu soruyu sorduruyor. Ayaklarımızın altındaki bu görünmez dünyada bizim haberimiz olmadan daha ne gibi konuşmalar, ne gibi dramalar yaşanıyor?